Hotnet bugün Snowdon'da Ronaldo'nun canlı kanlı ilk izlenimi ve ilk bakışıyla birlikteyiz. Yarı online yarı single diyebileceğimiz nitelikte bir kripto oyunla yine birlikteyiz. Oyunu olabildiğince size incelemek, test etmek ve iyi ve kötü yönleriyle anlatmaya çalışacağım bir video olacak yine bu. Şöyle ki bu tarz oyunları çok videosunu çekmiyorum ama kripto olduğu için ve benden istendiği için yine bir videosunu çekeyim istedim. Birlikte oyunu dediğim gibi inceleyeceğiz. Runner tarzı bir oyun adından da anlaşılacağı üzere ve çok da basit bir oyun aslında ama kripto oyunların büyük bir çoğunluğu zaten böyle oluyor biliyorsunuz. Öncelikle şu sitesine bakalım. Buradan göreceğiniz üzere bir site yapmışlar. Kripto tarafında işte ekleme, çıkarma vesaire işte yükleme yapabiliyorsunuz ve buradaki kullanacağımız coin'in ismi Snort diye geçiyor. Zaten isminden de buradan anlayacağınız üzere buradan geliyor. Bu şekilde bir site yapmışlar. Burada CoinGecko'da falan hani görebiliyorsunuz kaç dolar kaç para olacağını olduğunu. Oradan karşılaştırabilirsiniz. Artar azalır oralarını ben bilemem. Kripto tarafına çok girmeyeceğim. Ama buradan kazançlar olacağı söyleniyor. O yüzden şimdiden size anlatayım, göstereyim istedim. Oyun daha yeni yeni çıkan bir oyun olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ha, bayağı hatta şuradan bakabiliyor muyuz acaba? Maksimum dersek bakayım be. Aynen Nisan gibi falan çıkmışlar. Çok yeni aslında. Çok böyle uzun süredir olan bir oyun değil. Yeni yeni çıktığı için de biliyorsunuz ki ilk çıkan oyun yani oyun ilk çıktığındaki kazançları genelde yüksek oluyor. Neyse. Oraları siz bakarsınız. Ben daha çok oyun tarafını inceleyeceğim. Şöyle birlikte bakacağız, inceleyeceğiz, göreceğiz. Burada işte detaylarını ve bilgilerini görüyorsunuz. Ethereum'a bağlanan bir yapıda. Base olarak Ethereum'u kullanıyormuş. Onun dışında alma satma vesaire şeylerini burada görüyorsunuz zaten. Fiillerini ve kazanç sistemini falan burada anlatmışlar. Airdrop olayını falan göstermişler. Bir sürü sistemi var. Buradan bakarsınız. Detaylarını dediğim gibi çok bu kısımlarına ben çok değinmek istemiyorum. Ama bu şekilde kriptoya bağlanarak ücretsiz de oynayabiliyorsunuz, ücretli de oynayabiliyorsunuz ve bunları kazanca dönüştürebileceğiniz bir sistemle çıkmış oyun. Birlikte göreceğiz, oynayacağız. Şimdi oyuna geçelim. Oyuna girdiğinizde bu şekilde bir ekran karşılıyor sizi. Unity ile yapılmış yanlış hatırlamıyorsam. Unity ile yapılmış bir oyun. Kripto oyunu. Buradan işte sesini kısma ayarlarını vesaire yapabilirsiniz. Ben müziği kapatacağım ama diğer sesler kalsın. Connect diyerek MetaMask'ınızı bağlayabiliyorsunuz. Bu çok önemli değil ama bağlamak isterseniz bu şekilde bağlayabilirsiniz. Bunu yaparken bu arada hata oluştu galiba. Bağlayamadım mı tam? Bunu yaparken şey istiyor sizden. Nasıl denir? Kriptonuzu bağlamanız isteniyor. Haliyle hani burada güvenlik konusunda şüpheleriniz varsa eğer şayet kendiniz sıfırdan bir hesap oluşturabilirsiniz. Yani sıfırdan dediğim MetaMask hesabınızı sıfır bir MetaMask oluşturup oradan deneyebilirsiniz. Güvenlik sorunlarınız, şüpheleriniz var ise şayet. Onu bağladığınızda gördüğünüz gibi gözükecek zaten. Direkt bağlanmış oldu. Çıkmak istediğinde direkt çıkıyorsunuz. Oradan çıkarmak isterseniz de eğer hani sıkıntılı olduğunu düşünüyorsanız da buradan bağlı sitelerden kapatabilirsiniz. İptal edebilirsiniz tamamen. Ee, Şurada bu arada oyunda NFT'ler falan olduğu söyleniyor. Çıkıyor mu yoksa satın mı alıyorsunuz? Tam olarak nasıl işliyor bilmiyorum. Kazandığımız puanlarla da alabiliyormuşuz galiba. Bu tarz şeyleri var. Bu şekilde alabileceğiniz sistemler yani yapabilirsiniz bu şekilde de. Dur bu arada oyundan çıktık tamamen. Burası Unity'ye benziyor bayağı bu arada. Arayüz hani giriş şekli falan bir Unity ile bağlı gibi geldi bana. Bu arada niye çıktı buradan direkt? Bir daha girelim bakayım. Bunu tam ben bağlayamamış olabilirim. Siz bakarsınız tekrar. Bu şekilde bağladığınızda gelecektir muhtemelen diye tahmin ediyorum. Ee, Ama play diyemiyoruz değil mi böyle? Allah Allah. Ben tam bağlayamamış olabilirim. Neyse ben guest olarak yani misafir olarak oynayacağım. Oyunu değerlendirelim. Dediğim gibi dilerseniz siz bu şekilde buradan yani connect diyerek bağlayabiliyorsunuz MetaMask ile. Buradan bu şekilde başlıyorsunuz. Ses çok fazla bu arada. Sesi kısamıyor muyuz ya? Çok fazla ses var şu an. Pardon şu ses düzeyi diyelim. Şunu kısarsam olacak mıdır? Aynen. Birazcık kıstım. Şimdi olayımız zaten Runner Game adından da anlaşılacağı üzere. Basılı duruyorsunuz ve zıplıyor. Aa düştüm. Bu şekilde puan kasıyorsunuz ve bu puanlarla
Sıralamaya giriyorsunuz. Sıralamadaki kişilere NFT verileceği söyleniyor. Bakın burada zaten görüyorsunuz. Sıralamaya girmeniz lazım. Sıralamadakilere NFT veriliyor. Onun dışında bu tarz böyle farklı ödül kazanabileceğiniz yollar da varmış. Onlara artık dediğim gibi bakarsınız. Ben şöyle dediğim gibi oyunu daha çok inceleyeceğim. Şöyle bir ufak başlayalım. Biraz garipmiş ya. Tekrar deneyelim. Hop. Ben bayağı düşüyorum. Free Mind diye bir şey var. Alabilirsiniz oyundan. Bakın böyle gördüğünüz gibi. Bunu mindladığınız zaman Game Pass alıyorsunuz ve bu Game Pass'te daha fazla ödül çıkma şansı falan gibi şeyler var. Bir dakika. Ha, buradan mindlayabiliyorsunuz özetle. Bunu alabilirsiniz. Böyle geri gelirsek tekrar oyuna döneceğiz galiba. Oyuna direkt atması birazcık garip oluyor bu arada. Böyle olmasaymış keşke de. Bağladığınızda cüzdanınızı direkt isminiz gözükecek burada. Yani kendi oluşturduğunuz bir isim ve oyunla giriyorsunuz. Ben şu an dediğim gibi misafir olarak oynuyorum. Tam bağlama olayını yapamadım sanıyorum da. Bunlar düşüyor. Buradan dikkat etmek lazım. Bölümleri genel olarak bu şekilde. Ben tam ayarlayamıyorum gerçekten ya. Bu gitgeller bir garip. Bölümler bir de değişiyor galiba sürekli. Enteresanmış. Şu Freemind diyerek sürekli buraya gidebiliyorsunuz bu arada da onu demememiz lazım bizim bir dakika. İşte rankta ilerledikçe ve geliştirdikçe devam edebiliyorsunuz. Yani sıralamaya girerseniz ödülleriniz var öyle diyeyim. Hayır. Bir daha deneyelim. Hoppa. Şunlar aşağı düşüyor direkt. Orada dikkat etmemiz gerek. Şuradan. Bu aşağı düşen. Hoppa buradan da atladım. Bayağı ilerledim. Yer be. Azıcık daha zıplasam aslında şuradan da gidebilirim. Mesela puandaki sıralamaya girdiğiniz zaman yani yüksek bir puan aldığınızda direkt mindlayabiliyorsunuz falan. NFT karakterler varmış. Online de oynayabileceksiniz falan gibi durumlar var. Hani dediğim gibi seçenekler fazla. Online ve offline olabiliyor. Bu tamamen sizin nasıl oynamak istediğinizle alakalı. Temeli zaten runner oyun. Ah be oraya atlar sandım bu arada. Neyse. Bu arada misafir olarak girdikten sonra bu puanı mesela kaydetmek isterseniz tekrar giriş yaptığınızda o puan kaydediliyor. Yani duruyor orada aslında. Hatta şöyle göstereyim. Şurada benim puanlarım duruyor aslında. 5 diyor mesela. En yüksek skorum 5'miş. Bu otomatik olarak burada duruyor. Giriş yaptığınızda bunu kaydedebiliyorsunuz yanlış hatırlamıyorsam yani bilmiyorsam. Böyle olması lazım. Bu arada tam bir ses kontrolü yapmadım gibi ben. Alo alo bir iki ses. Ha, biraz az mı sesi bana mı öyle geldi? Bu şeyden kaynaklı. Tamam. Sıkıntı yok. İyi. Tamam devam ediyorum. Bu şekilde bölümlerde ilerlemeye çalışıyorsunuz ve bölümler gittikçe zorlaşıyor görüleceği üzere. Bunlar bize saldırıyor falan mesela. Elim ısındıktan sonra biraz daha iyi oynayabilirim gibi geliyor ama. Allah. Ha bak şu vardı onu kaçırdım ya. Tüh. Araçlar falan var böyle. Bunlara binebiliyorsunuz. Hayır. İyi gidiyordum he. 19 yaptık en son. Hiç fena değil. Ben bu arada çözdüm gibi. Dur yapacağım. Genel olarak bir runner oyunu aslında. Çok yani bu arada mobilden falan da oynanabiliyor. Onu bahsetmedim ama mobilden falan da oynayabiliyorsunuz oyunu. İsterseniz mobilden de oynarsınız. Bu standart runner oyunlarının sinirlendirici kısmını da barındırıyor içinde. Evet. Hop güzel. Oy. Oy. İkidir tam uçta duruyor. Bu arada basılı durduğunuz sürece böyle yükseltebiliyorsunuz.
Bak burada mesela daha çok yükseldi. Bu arada birine gidebilirdim. Uy tam ucunda durdum. Ne kadar puan alırsak o kadar da iyi. Yani sadece düşmek değil, puanı da çok almamız gerekiyor ki ben şu an ilerlemeye biraz odaklandım. Oyunda böyle sorunlu bir kısım şu anda aslında gözükmüyor gibi. Zaten random değişen map'ler var. Yani bölüm sürekli değişiyor. O yüzden o konuda da sıkıntı yok. Herhangi bir sıkıntı şu anda aslında gözükmüyor. Ama nasıl oraya çarpabilirim ya? Devam. Aa düştüm direkt. Direkt düştüm. Birazcık ilerleyebileceğim mi diye düşünüyorum da bakalım. Kısa adımlarla daha kolay gibi şu an. Kısa adımlar atmaya. Çok uzun atlamak iyi değil şu an için. Böyle tek basışlarla böyle hızlı hızlı gidebiliyorum gibi şu an. Hayır, hayır. Oyunun bayağı da zor bu arada ya. Aa yandık kül olduk ha. Gayet basit bir oyun aslında. Bildiğimiz aslında dediğim gibi runner bir oyun kendisi. Bu şekilde puanlar kasıyorsunuz. Kastığınız puanları NFT'ye çevirebiliyorsunuz. Ve oynayabildiğiniz bir oyun bu şekilde. Yani denenebilir. Çok benim oynayacağım bir tarz değil aslında. Bu arada ona binebilir miyiz diyecektim. Ona bindiğinizde ekstra böyle puanlar, bonuslar alıyorsunuz. Hayır. Bir de mesela kurtuluyorsunuz da. Bir tane ataktan kurtulmuş oluyorsunuz. Bu bayağı iyiymiş. Ha iki kere mi atladım? Bana mı öyle geldi? Atladım oradan ha. Ama ya acele ettim. Ya baya bir bağlıyor ama bir yandan da sinirleniyorsun. Bir garip bir oyun. Runner tarzı oyunlar hep böyledir zaten ya. Daha önce de bu tarz böyle oynadığım oyunlar vardı. Gerçekten hem keyif alıp hem nasıl sinirlenebiliriz diye düşünüyorum yani. Allah geçtim bu sefer ha. Hop hop. Allah ne oluyor? Bayağı ilerledim. Hadi bak. Bölümler ilerledikçe değişiyor gerçekten bu arada. Zorluk da artıyor. Oynanışta da birazcık ya oynanış değişmiyor tabii ki de. Kısımlar biraz değişiyor gibi. Atlayışlı farklı bir bölge geldi. O daha önce gelmemişti. Bölümler birazcık daha dediğim gibi değişiyor oynadıkça. Bu kötü oldu. Ama oraya bayağı kötü atladım ben. Neyse dur halledeceğiz. Birazcık bölümleri göreyim istiyorum da bakalım. Allah kötü atladım oradan. Oy kötü atladım yine. Şeye takıldım ya acaba orada atlar mıyız diye düşündüm de. Ha az bastı. Elim kaydı mouse'tan. Elim kayıyor mouse'tan. Dur tamam. Ha, geldim. Birazcık atladım. Heh, evet geçtik buraya. Nasıl ya? Oğlum bu ne lan uzaylı geldi.
Orada da bir şey var. Abo. Basıldırırsak bayağı bir yükselebiliyoruz aslında. İlerlemek isterseniz. Bunun üstüne vurunca patlamıyor mu? Bu Mario değil miydi ya? Böyle bir şey olsa keşke. Yalnız bayağı farklı bölüm var düşündüğümüz zaman. İlerledikçe çok değişik farklı şeyler çıkıyor gibi. Bunu muhtemelen rastgele maplerin ayarını iyi ayarlamış olabilirler o konuda. Yani düşünüyorum çünkü de çok farklı şeyler görüyoruz ilerledikçe hala. O yüzden merak da ettim daha ne kadar farklı şeyler yapılmış olabilir diye. Bakacağız, göreceğiz. Böyle bir atlayayım, şuradan bir atlayayım. Hop, atladım, atladım, atladım. Ama oradan geçmiş olmam gerekmiyor mu ya? Elim ısındı birazcık. Dur bakayım. Hayır. Vallahi gidiyorduk. Allah. Hayır ama çarpmadım oraya be. Bak orada panikledim ya. Oradan kaybettim. Elim bir ısındı aslında da. Hatta bütün neredeyse puanları alıyorum gibi artık ama yine de daha çok şeye odaklandım. İlerlemeye odaklandım. Merak ediyorum çünkü ne yapabileceğiz diye. Ne kadar ileri gidebileceğiz? Onu bir merak ettim. Daha doğrusu ileride, daha ileride neler var? Onları bir görmek istiyorum şu anda da bakalım. Buradan atlarsak, oradan böyle atlarsak. Hayır ya, buradan direkt ölüyorsunuz bu arada. Hani bir kere çarpma hakkımız var normalde araçla ama buraya düşerseniz direkt ölüyorsunuz. Bir de bunda da büyük ihtimal direkt ölüyoruz. Gerçi bunda geçti galiba az önce de. Bunda ölmüyor olabiliriz. Kötü oldu. Şimdi tıkladıktan sonra mesela havada ya burada bir kere daha tıklarsanız düşüşünüzü engelleyemiyorsunuz. Orada bir asılı kalabiliyor ama düşüşü engelleyemiyorsunuz. Öyle bir sıkıntı var. Halledeceğiz. Hallediyorum. Hallettim. Hayır. 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 Hadi. Hayır. Oraya nasıl çarpabilirim ki ya? Hmm. Gittikçe zorlaşıyor gerçekten. Bayağı puan aldım. Kaçırmadım galiba bu sefer puan neredeyse. Bindim bir de aracıma. Hop. Hayır. Oynatıyor kendine ama ya bu tarz oyunlar zaten oynatıyor kendini ama ne yaparsanız yapın bir yerden sonra sıkacaktır. Ama işin içinde tabii ki coin ve gerçek para olduğu takdirde bayağı bir oynayacak kişiler biliyorum. O yüzden muhtemelen çok fazla oynayacak kişi de olacaktır bu oyunu. Sıralamaya girmek için oynanabilir ama. Çünkü sıralamada fazla kişi şu an en azından yok. Oradaki sıralamaya girip bayağı bir NFT ID'sini falan görüyorsunuz burada mesela. Böyle kendinize ekleyip sıralamaya girenlere ödüller veriliyor. Siz de NFT alabilirsiniz mesela çok basit bir şekilde. Ee, Deneyebilirsiniz ücretle. Şu an NFT'yi bağlarken ben sıkıntı yaşadım nedense. Bilmiyorum neden ama. Onlara yine artık kendiniz daha iyi ayarlayabilirsiniz. Ben şu an biraz
yayında da olduğum için çok kurcalamak da istemedim açıkçası ama oy! Oradan çok iyi geçtim ha. Ama buradan geçemedik. Fena gitmiyordum bir noktaya kadar. Oradan sonra bir tekrara binmeye başladı ama onu fark ettim. Sizin de fark edeceğiniz üzere. Yani ne yaparsanız yapın bu tarz oyunlar tekrara biniyor zaten. Bunun olayı birazcık daha böyle dediğim gibi kripto olması işin içinde. Bilmiyorum, belki hoşunuza gider gitmez deneyebilirsiniz dediğim gibi. Ben öyle bir videosunu yapayım istedim. Ayrıca oyun zaten ücretsiz. Kazanıp kazanılmadığını da kendiniz deneyimleyebilirsiniz. Ama bayağı ilerledim ha. Hayır! Hayır! Ama hızlandı orada ya. Böyle iş olmaz. Evet. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Ne kadar ilerleyebileceğiz? En fazla şu an 60 falan yaptım galiba ben. Ha, araca bindikten sonra birazcık iyi oluyor aslında da. Oy. Oy. Hayır. Neyse tamam. Ölmedik en azından. O ne öyle ya? Hayır ya. Buradan düşmesem var ya. 60 falan yaptık galiba en son. Tamam, rekorumuzu tazeliyoruz. 64'ü falan gördüğüm gibi geliyor ama. Buradaki en yüksek skorum kaç? 6 gözüküyor en son. Bunu tekrar bağlamayı denesem mi ya? Oradan bir tane şeyi eklemeniz gerekiyor büyük ihtimalle. Oradan bağlayamamışız galiba. Uyumlu değil diyor. Yani burada şunu istiyor aslında ya. Onu görmem lazım. Şey yok burada. Bir tane A eklemeniz lazım. Ondan sonra galiba çalışıyor. Ama biz onu işte çözemedik. Hop pardon. Ne oldu şimdi? Biz bunu yapamadık ya bir türlü. Bu ağı bağlamayı çözemedim ama bunu bağladığımız zaman aslında Ropsten test network'üne bağlanması lazım otomatik. Onayla dediğiniz zaman hata oluşuyor. Bir türlü bağlayamadık onu. Bağlandığı zaman da böyle oluyor şu an. Çıktığınız zaman misafir oynayabiliyorsunuz. Ya bunu işte dediğim gibi bir ağı var, ona bağlanmanız gerekiyor öncelikle. Muhtemelen şurada bir yerde yazıyor olabilir. Burada bir yerde kesin yazıyor dediğim gibi. Bunun ağına bağlandıktan sonra muhtemelen o sorun çözülecek zaten de. Neden askı yükleyin diyor. Ethereum blockchain'indeki bir kısım aslında şu Base.org, Bridge Base Org'a Connect Your Wallet diyor. Bunu bağlamamız gerekiyor işte. Onu bağladığınızda muhtemelen dediğim gibi sorun çözülecek. Ama dediğim gibi tam olarak şu an bilmiyorum. Artık oralarına kendiniz bakarsınız. Ee, Listeye girdiğinizde NFT alıyorsunuz ve bu NFT'ler ile ee, satım yapabiliyorsunuz onları ve muhtemelen bu şekilde ee, oynayıp NFT satımını yapabileceksiniz oynadıkça. Buradan Game Pass alırsanız ekstra ödülleri varmış. Bakın burada mesela yazıyor. Liderlik tablona rekabet etmenize olanak tanıdı. Aynen. Bunu aldığınızda listeye de girebiliyormuşsunuz. Bu olmayınca girilmiyor mu acaba? Böyle bir şey de olabilir belki.
Büyük ihtimal öyle bir şey de var gibi duruyor. Ücretsiz oynayabiliyorsunuz ama bu ücretsiz listeye de gidebiliyor olmanız lazım sanki. Ben böyle hatırlıyorum. Yanlış mı biliyoruz? Neyse bunu tam olarak öğrendikten sonra bir tekrar açıklamada da düzeltirim. Büyük ihtimal ücretsiz de listelemeye gidebiliyorsunuz da onu tam öğrendikten sonra bir daha güncellerim açıklamada. Abi tam da buraya bir şekilde çarpınca sıkıntı yokmuş bu arada. Oraya da Ay Allah'ım sürekli de şuna tıklayıp duruyorum. Burada mind dediğinizde galiba pasiniz varsa ödül alıyorsunuz. Yani ilk NFT'nizi alıyorsunuz gibi düşünülebilir. O durumda bayağı bir NFT düşürebiliriz gibi aslında ama dediğim gibi. Ya direkt Battle Pass olmanız NFT almanız anlamına geliyor. O mind'e bastığınızda aslında bir tane NFT kazanmış oluyorsunuz. Oy kötü oldu. Neyse sıkıntı yok. Yalnız biraz beklesem çok daha iyi olacaktı orada. Bak mesela. Uyarıyor abi. Arada bir NFT düşürebiliyoruz buradan büyük ihtimal. Yani o listenin dışında buradan da düşürebiliyoruz diye tahmin ediyorum ben. Arada bir oynarken bir anda düşebilir. Bu banana oyunu vardı bir şu ara popüler. Ona benzer bir yapısı büyük ihtimal olacak bunun da. Böyle düşürebileceksiniz yani oynarken. Hayır. Oradan nasıl düştüm ya? Bak bir geldi bozdu işi. Dur bakalım. Herhangi bir sıkıntı göremiyorum bu arada. Oyunla ilgili hani şu kötü dedim. Bir şey aslında yok. Çünkü bu tarz oyunlar böyle olduğunu bildiğim için. Sadece şunlar birazcık collision'ları birazcık bozuk gibi. Arkadan ya şurada sadece collision var galiba ki. Biraz uç tarafta kaldığınız zaman düşüyorsunuz direkt. O collision'da bir ufak bir sıkıntımız var gibi. Allah kahretmiyor. Erken atladım. Hayır. Hayır erken atladım yine. Birazcık az bastım bile. Aldım burayı da. Devam. Araca da bindik. Allah bak ya oraya da çarpılıyor muymuş? Ben çarpılmıyor diye biraz rahat ilerledim de olmadı. Şöyle geldim, şöyle geldim. Devam. Hayır ya oradan nasıl düşebilirim ki? Hmm. Biraz çıldırtma payı var burada. Bak, gerçekten bu tarz oyunlarda deliriyorum ben. Runner oyunlar gerçekten sinirlendiriyor ya valla. Böyle bir rekabete giriyormuşsunuz gibi oluyor. Bir garip oluyor. Neyse. Böyle devam ediyorum. Birazcık daha ilerleyelim. Birkaç bölüm daha gidebilirsem gideceğim. Ondan sonra video kısmını böylece bitirmiş olacağım. Hemen her şeyi gösterdiğimi düşünüyorum zaten. Çok da bir şey yok çünkü yani genelde standart benzer şeyleri yapıyor olacağız. Çok tekrara binmeye başladı. Evet. Oraya çarpmam imkansız ya. Bir de beni düşürdü direkt ateşin içine.
Birkaç oyun daha oynayalım. Sonra elim biraz ısındı bu arada da. Birkaç bölüm daha oynayıp ya biraz daha oynayıp yavaştan video kısmını bitiririz. Dediğim gibi şu anda sıralamaya girmek için ücretsiz girilebiliyor diye biliyorum ama NFT almak için yani düşen NFT'ler almak için çok güzel gerçekten. Düşen NFT'leri almak için Battle Pass gerekiyormuş. Onu gördük zaten. Erken atladım ya. Aslında bayağı bir ilerliyoruz da. Araca bindik. Eğer bak hele ya. Oy. Orayı çok iyi aldım bu arada. Hayır. Beklesem biraz. Geçeceğim orayı da. Öldük. Ölmedik mi? Öldük sandım orada. Tam ucundaydım alevin. Neyse iyiyiz. Sıkıntı yok. Aracımıza da bindik. Hoppa. Hoppa. Buradan kesin patlayacağız dedim. Patladık ya. Hayır. Hayır. Aha bindim. Sonunda ya. Burada da şöyle bir olay var. Heh. Sonunda ya gösterebiliyorum şu kısmı. Orayı bitiriyorsunuz. Bitirdikten sonra böyle ikinci bir bölüm açılıyor. Ama düştük. İlerletebilirseniz aile peşinizden kovalayanlar falan da oluyor. Yani ilerledikçe gittikçe daha farklı zorlaşan kısımlar var. Bir enteresan bir şey yapılmış burada. Yani runner oyun ama baya ekstra içerik oyunları var yani. Sadece bu tarz bir runner oyun değil. Birkaç tane böyle runner oyununun birleşmiş kısımları var. Keyifli, güzel. Ama o kısımlara gelmek baya zaman harcıyor. Buradan böyle baya bir ilerlememiz gerekiyor ki onları görelim ama göremedik. Hiç. Dur bir daha gelebileceğiz mi oraya acaba ya? Merak ettim. Bayağı zorluyor ya bu arada. Aslında tatlı bir zorluğu var. Yani çok zor değil. Çünkü bu tarz oyunlar genelde çok daha zor oluyor. Böyle bir tatlı zorluğu var ama hoppa geçtim oraya. Oradan ama mümkünatı yok ya. Nasıl çarptığını anlamış değilim oraya. Oy oy. Tamam, tamam, tamam. Başladık araca. Hayır ya. Azıcık daha ilerlesem bu arada geliyordum yine uçaklı bölüme. Uçaklı bölümün de sonunda bir şey daha vardı galiba yanlış görmediysem ben de. Orayı aslında göstermek istiyorum ama oraya bir türlü gelemedik çünkü zorluyor. Gerçekten zorluyor. Bir de şey diyeceğim bizim aslında bir de arkamızda o polis helikopteri falan var. Ondan da kaçmaya çalışıyoruz. Öyle de bir durum. Allah. Hayır. Hayır. Tamam sıkıntı yok.
Hayır. Ama geçeceğiz galiba bölümü. Dur. Hallediyorum. Hmm. Dip dibe olmalar inanılmaz ya. Gerçekten. Burası mesela unlucky'di. Çünkü iki tanesi yan yana gelmesi çok nadir bir şey. Böyle zıpladım. Devam ettim. Devam ettim. Şu uçaklı bölümü bir daha geçebilsek çok iyi olacak da. Arabaya bindik. Nasıl ya? Polis de gelecek şimdi. O yüzden acele ediyorum. Allah kahretsin. Etmesem keşke acele. O polis de yakalamaya başlıyor sonlara doğru. O da tehlikeli ya. Aslında fena gitmiyoruz. İyi gidiyoruz da bir yerden sonra işler karışıyor. Burada çok sıkıntı var ya. Ama bu imkansız mesela. Burada bir sıkıntı var işte. Collision'larda bir sıkıntı var ya. Şunların şu kısmında collision yok galiba. Onu ben bir çözemedim. Şu kısımlarda, alt kısmında collision'lar eksik gibi. Tam üstüne binmeniz gerekiyor. Yoksa hata veriyor. Bu ne oyunu? Kripto bir oyun kendisi. Böyle runner oyun oynuyorsun. Düşen puanlarla listeye giriyorsun. Bazen de şansın NFT düşüyor. Ama Battle Pass alman gerekiyor galiba şu an için. Öyle. Sıralamaya ücretsiz girebiliyorsun ama bildiğim kadarıyla. Ya ücretsiz de oynanıyor, ücretli de oynanabiliyor da. Niye az bastım ki burada şu an? Böyle bir oyun yani. Runner bir oyun ve böyle ödüller, NFT'ler alabildiğim bir oyun. Bindim araca. Farklı da ya, tatlı bir runner oyun yani. Bence güzel yapmışlar da. Hayır. Allah'tan düşmedim lan. Ucu ucuna durduk. Hayır ya ama bu Digital Coin ne kadar ediyor? Onu şu an bilmiyorum. Dediğim gibi o tam belli değil galiba. Yeni çıkan bir oyun kendisi zaten. Satıp bir tane coin var. Nord Coin diye bir şey. Ona çeviriyorsun. Onun fiyatı da 0,05 mi ne öyle bir şey şu an. Az önce göstermiştim de ona. Bakalım. İlerliyoruz. Araca bindik. Uy düşüyordum ha. Hadi lan geçiyoruz ha. Uzay bölümüne gelelim ya. O bayağı keyifli bu arada. Lan düşmesem oradan. Ya ciddi misin? Buraya bir anda kaydır ya. Bak mesela burada yazıyor işte. NFT karakterler var. Online oynayabiliyorsun. Power up'ları vesaireler var. Game Pass alırsanız bazı özellikleri var. Bunları alabiliyorsunuz. Burada da detayları var işte. Şu an mesela kaçmış? 0,03'müş mesela. Artar, azalır. Bunlara bakarsınız. NFT'leri satıyorsunuz, alıyorsunuz. Buradan işte coin veriyor falan filan. Direkt coin'i de çevirebiliyorsunuz. Galiba bu kazandığımız şey aynı zamanda coin'e de çevrilebiliyor yanlış bilmiyorsam. Ya bu değişik olayları var.
Bunları kendiniz bakarsınız işte. Ben oyun tarafına bakıyorum şu an. Benden incelenmem istendi çünkü. Ben de inceliyorum. Bir hata var mı? Bir sıkıntı var mı? Biraz daha oyun tarafındayım yani. Şu ana kadar bir hata da görmedim bu arada. Sadece collision'larda biraz sıkıntı var. Şu tam uca doğru gelirseniz orada oturmuyor karakter burnun üstüne. Onun dışında çok bir sıkıntı görmedim ben şu ana kadar. Bak, gördünüz mü mesela? Çok uç noktaya gelirseniz oturmadı oraya üstüne. Normalde şuraya çarpması lazım ama çarpmıyor. Orada bir ufakçık sıkıntı var. Onun dışında bir şey şu ana kadar görmedim. Hatta diğer runner oyunlarına göre bence gayet iyi gibi duruyor. Farklılıklar var en azından. İşte araca biniyorsun, uzaya çıkıyor falan böyle değişik şeyleri var. Hiç fena değil. Ama bilmiyorum. Birazcık bir yerden sonra bu tarz oyunlar zaten tekrarı düşüyor. Ona bir şey diyemiyorum. Onu önlemek için zaten şunları yapmışlar işte. Mesela araca biniyorsun. Allah be ya oğlum, tıklayamadım diye bir daha bastım. İkinciyi de kabul etmiyor mesela. Öyle bir olayımız var. Ha, bir kere basıyorsunuz. Orada yakaladınız yakaladınız. Ay ay. Ay ay. Tamam, iyiyiz. Şu uzaylı bölüme gelsek de. Uzay aracının olduğu bölüme. Burada çarpsak da bir şey olmuyor mesela. Şuradan atladım, şuradan atladım. Hadi. Ya hayır ama ya. Oy. Valla çıldırttı. Ya birkaç bölüm daha görmek istediğim için ilerliyorum bu arada da bir türlü göremedik. İlerleyemiyorum şu an. Tıkandık resmen. Bir kere, iki kere gördük şu uzay kısmını. Bak orada bu mesela işte sıkıntı mesela. Orada çarpılmaması gerekiyor. O kadar saçma bir şekilde çarpılmamalı yani. Al işte. Anavatan NFT oynuyorum. 2 ay oldu oyunu. Alışveriş. Güzel NFT atıyor. Getiriyor. İşte bu da ona benzer bir sistemde şu an. Daha şu an coin'i tam olarak çıkmadı. Ee, Test netinde ama çıkacak işte. Yakında tam ne olacağı belli olur. Şu anda daha test aşamaları dediğim gibi. Oyunu bu şekilde coin kasılıyor. Bak şuraya çarpacaktım mesela. Yine de çarptım bu arada da. Ya hayır ya. Bu uzay bölümünü göstermem lazım ya. Oraya gitmemiz şart bu arada. Bir kere daha geçmem lazım oraya. NFT atacak. Sıralamaya girenlere ödül verilecek. Bir de coin falan kasılıyor işte. Farklı bir coin kasma yöntemleri de var galiba. Bilmiyorum, çok detaylı bakmadım açıkçası ama çeşitli yöntemlerle para kazandıracak özetle. Çok kötü düştüm lan. İyi böyle oldu. Neyse devam. Öyle yani. Bakalım şu an deniyoruz işte biz de. Ya oyun olarak çok bir sıkıntı dediğim gibi göremedim şu ana kadar. Gayet iyi duruyor. Keyifli duruyor. Kanser duruyor biraz da böyle. Tam böyle sinirlendiren runner oyunlardan biri olmuş gerçekten yani. Bilmiyorum, runner oyuna sinirlenmeyen var mı hiç? Allah. İyi, tamam. İyi. Ha, geçtik oraya. Hayır ya, oraya çarpmam imkansız ama. Nasıl çarpıyor ki oraya? Atladım ya oradan direkt. Oy ama yani. Ama yani. Oy ya.
Bindim araca. Gidiyoruz. Bunu halledebilirsek işte şayet yine düştük. Neyse ki boşluğa düştü bu sefer. Oradan direkt atlayacağım ya. Ya ant! Çıldıracağım. Geçemedim şu bölüme be. Abi çok saçma ya. Gerçekten çok saçma. Bir anda geliyor bazen. Bazen gelmeyeceği tutuyor. Böyle çok sinir bozucu bir yanı var. Geçtim, 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 geçtim. Geçtim, geçtim, geçtim. Geçtim, geçtim, geçtim. Hayır. Ne olur oraya düşme artık ya. Oraya nasıl düşebiliyorsun ki direkt? Araçtan attığı an içine düşüyor o şeyin ya, alevin. Onun mesela düzeltilmesi lazım bence. Kurtulmak için hiçbir şans tanımıyor. Geldik gene araca, hadi bakayım. Bir de burası da zaten sıkıntılı bir yer. Ulan var ya, ucu ucuna geçtik oraya. Ay! Ha, geçiyoruz galiba, hadi. Hayır ya. Mümkün değil, geçemeyiz oraya ama. Bazen arka arka iki tane üç tane geliyor. Onları geçmem mümkün mü ki? Ya basılı dursam falan yine geçmez oradan. Araca bindim. Bak bir anda hızlandı. Gördünüz mü şu olay? Şimdi bundan mesela nefret ediyorum. Önce hata işte. Yani ufak tefek sıkıntıları var. Bunların düzeltilmesi lazım işte. Zaten dediğim gibi burada benden istenen şey de bunları görmem ve düzeltmek için bildirimde bulunmam. Bir testini yapıyoruz özetle. Ben şuradan bir atlayabilirim umarım. Allah, kötü kötü düştüm de neyse, iyiyiz. İyiyiz, hala iyiyiz. Hala iyiyiz. Ay! Ah, tamam, iyi. Hayır. Ya, oranın bir sonraki kısmı uzay tarafıydı bu arada. Gerçekten inanılmaz. Gelip gelip son dakikada düşmem hep her seferinde bu arada. Gerçekten çok saçma. Geçeyim. Nasıl düşebilir oradan ki? Kanser modon, evet, gerçek. Bak bak. Durdu durdu, ilerledi, bir anda durdu. Gördünüz mü orada yine? Evet. Evet. Gidiyorum. Gidiyorum. Geçtim. Geçtim. Geçiyorum. Hop, araca bindim. Buradan düşünce de hani bir yere dokunduğun an patlıyor direkt araç burada. O bir kötü. Bak ya oğlum, buradan ah, yine bastım oraya. Oradan Game Pass alabiliyorsunuz bu arada, dediğim gibi. Buradan cüzdanı falan bağlıyorsunuz. Onu ben yapamadım şu anda. Ama yapmak isteyen yapabilir. Ben tam halledemedim. Büyük ihtimal eee, o şeyi eklemeniz lazım. Ne deniyor ona? Mainnet'ini eklemeniz lazım işte onu. İyi gidiyoruz gibi. İyi gidiyoruz gibi sanki.
Ya oradan bak, mümkün mü? Şuradan çok arka arkaya geliyor bazen ya. Gerçekten çok arka arkaya geliyor bazen. Duruyor duruyor bir anda arkaya arkaya dizmişler. Sonra yanan çocuk. Yaptım yaptım yaptım. Aynen. Ona döndük ya. Valla. Oğlum nasıl çarptı o? Neyse halledeceğim. Bir daha deniyorum. Şu uzay tarafını bir kere daha göreyim diye uğraştığımız şeye bak gerçekten ya. Bir bölüm daha geçmek için sırf. Hayır. Hayır. Tamam yeterince kanser ediyorsa Brandon oyun olmuştur zaten bu arada. Ne diyorsunuz? İşin olayı zaten kanserlemek değil mi? Bence doğru şekilde ilerliyor oyun. Geliyorum. Oy düşüyordum. Araç. Oy. Oğlum bu ne ya? Bu ne bu? Böyle bir şey olabilir mi ya? Eğer buradan geçersem şayet uzay tarafına geçiyor olacağız. Son bir iki bölüm kaldı. Hayır. Bak bak gördünüz mü şunu? Böyle bir şey olamaz işte bak. Buradan geçsem uzay tarafına geçmiş oluyorsun. Son taraf öyle bir yığılıyor ki çıldırıyorsun ya. Ve şu şekilde bile geçmek mümkün değil. Aracı geçtim. Böyle bile geçmenin mümkün olmadığı bir bölüm o. Evet. Evet. Aslında bu yüzden biraz sonda olsa şu araç daha iyi olur gibime geliyor. Çünkü sonda aracın sonuna denk gelmesi bizim için daha faydalı. Rahat oluyor. Şu bölüme geçebilirse. Bak bu mesela çok saçma tamam mı? Şu olay. Yani kaldırımdan düşerken ölüyorsun. O çok saçma. Onun kesin düzeltilmesi lazım. Benim gördüğüm şu anda en büyük hata o gibi. Hani collision'dan da ziyade o bence çok büyük saçma. Onun düzeltilmesi lazım. Hani collision'a bir yerde adapte olabiliyorsun da ona adapte olman imkansız. Şu kaldırımı görüyorsun çarpıp düşüyor falan. Bak. Hı, al, collision da büyük sorunmuş. Neyse bu şekilde daha da uzatmayalım bence. Gayet yeterli bir video olduğunu düşünüyorum. Oyunumuz bu şekilde. Sitesinden daha detaylı bakabilirsiniz. Linklerini aşağıda bırakacağım. Hem sitesini hem de oyunu bu şekilde oynayıp e, alabiliyorsunuz, oynayabiliyorsunuz ve NFT düşürebiliyorsunuz. MetaMask'i dediğim gibi bağlamanız gerekiyor. İsterseniz yeni bir üyelik açıp da bağlayabilirsiniz. Güvenmiyorsanız. Tamamen size bağlı. Çünkü ben de açıkçası tam bilmiyorum yani. O yüzden boş bir hesabı ben de bağladım. Böyle ayarlayabilirsiniz özetle. Daha da uzatmadan yavaştan videoyu bitireceğim. Oyunumuz bu şekilde. Oyunun genel bakışına gelecek olursak grafikleri görüyorsunuz. Böyle bir oyun için. Gayet detaylı. Oynanış keyifli. Ufak tefek hataları var. Collision ve özellikle o araçla yaptığımız o kısımların bazılarında hatalar var ama onun dışında çok da bir sıkıntı görmedim. Gayet keyifli oynanabilir bir oyun. Sesler gayet başarılı. Oynanış dediğim gibi başarılı. Genel itibariyle oyun. Ya böyle bir oyun için başarılı. Hatta şey diyeceğim e, hani bu tarz oyunlar çok tekrara düşer. İlerleyebildiğiniz noktada işte bölüm değişiyor, araca biniyorsunuz, bölüm değişiyor, uzaya gidiyor falan. Bu tarz bir çeşitlilik katmaları bence tatlı olmuş, güzel olmuş. Başarılı. Bu kısmı başarılı buldum. Kesinlikle bence keyifli olmuş o kısımlar. Denenebilir, oynanabilir özetle diyebilirim.
deyip yavaştan böylece videoyu da bitirmiş olalım. Özellikle Snort on the Run oyunu böyle bir oyunda ve bu da ilk izlenimimizin ve ilk bakışımızın sonuydu deyip böylece videoyu da bitirmiş olduk.